Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle birlikte sürekli artan dolar kuruna rağmen halen uygun fiyatlarda bulabildiğimiz Galaxy M52'nin uzun kullanım incelemesini yapacağız ve bu süreçte M52'yi başarılı buldum mu bulmadım mı bütün deneyimlerimden bahsedeceğim. Yani bu video teknik detaylara değindiğimiz bir video olmayacak. Daha çok kullanıcı deneyimi üzerinden tüm artı ve eksilerini birlikte değerlendireceğiz. Bu arada eğer siz de bir M52 kullanıcısıysanız görüşlerinizi ve sorularınızı yorumlarda belirterek cihazı daha efektif bir şekilde kullanmanıza ve bu cihazı alacaklarında kafasındaki soru işaretlerini gidermeye yardımcı olabilir. Videoyu geçmeden önce de destekleriniz kanalın devamlı açısından gerçekten çok önemli. Eğer halen kanalımıza abone değilseniz alt taraftan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan cihazımızın tasarım değerlendirmesiyle başlayalım. Tasarım olarak orta segment Samsung cihazlarına benzer bir yapıyı M52'de görüyoruz. Burada kamera çıkıntısı az diyebilirim ama maalesef ki cihazımızın tamamıyla plastik bir yapıya sahip olduğunu da belirteyim. Dayanıklılık açısından bir problem çıkarmasa da çizilmelere ve renk atmalarına oldukça müsait. Bunları göz önünde bulundurarak bence siyah rengi tercih etmenizi öneririm. Her açıdan daha iyi diyebilirim. Bunun dışında 7.4 mm'lik kalınlık ve 173 gramlık bir ağırlıkla M52 5G rakiplerine oranla daha hafif ve ince bir yapıya sahip. Telefon gerçekten büyük ama plastik bir kasaya sahip olduğumuz için elimizi yormadığını da belirteyim. Yani tasarım yönünde genel hatlarıyla başarılı bir cihaz olduğunu söyleyemem ama avantajları da bulunuyor. Ekrandan bahsetmem gerekirse 6.7 inç boyutunda Super AMOLED Plus panele sahip, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızını destekleyen güzel bir ekran önümüze sunulmuş. Burada 120 Hz ekranımız ekran akıcılığı kısmında kullanım deneyimimizi gayet iyi bir noktaya çıkarıyor. Buna ek olarak telefonda bir şeyler izlediğimizde panel kalitesi olarak renkler olması gerektiği gibi canlı bir şekilde önümüze çıkarken beyaz rengi sarı tonlara yakın gösterme olayı da M52'nin ekranında kesinlikle bulunmuyor. Bunlar da ekran yönündeki güzel artılarından diyebiliriz. Bunun dışında genel deneyim olarak da Galaxy M52'nin ekranı beni kesinlikle üzmedi. Fakat ekran yönünde beklentileriniz çok yüksekse, dizi film izlemeyi seviyorsanız HDR desteğini maalesef ki bu ekranda göremiyoruz. Ama bence çok da gerekli bir özellik değil. En azından bu fiyat bandında çok da büyük bir dezavantaj sayılmaz. Parlaklık oranı olarak kesin bir bilgi yok ama deneyim olarak bu ekranın parlaklığı da sizi hiçbir ortamda üzmeyecektir. Donanımdan ve performanstan bahsedersek bence 2022 yılının en mantıklı işlemcilerinden Snapdragon 778 5G işlemciyi görüyoruz. Bu işlemci oyun performansı olarak gayet iyi. Donanım tarafında sunduklarıyla PUBG'de akıcı grafiklerde 60 FPS desteğini rahatlıkla alabiliyorken HDR grafiklerde de 40 FPS civarında oynatabiliyor ve oyun esnasında donma takılma sorunları yaşamazken ısınma noktasında M52 çok fazla ısınmıyor. Uzun süreli oyun oynadığımız zaman da elimizde hissedilebilecek derecede ısınabiliyor fakat dediğim gibi çok rahatsız edici düzeyde değil. Hafif bir ısınmadan bahsediyorum. Bunun dışında telefonun genel performansı da gayet akıcı. 120 Hz'lik ekranla beraber çok seri bir şekilde çalıştığını da belirteyim. Gerek menüde gerek uygulamalar arasında geçerken de herhangi bir yavaşlama donma sorunu yaşamıyoruz. RAM tarafında 8 GB'lık güzel bir RAM'i görürken 128 GB depolama alanımız da bulunuyor. Donanım konusunda bu cihaz en az 2-3 sene herhangi bir performans kaybı olmadan rahatlıkla götürecektir. Şimdi performanstan kamera kısmına geçtiğimizde 64 megapiksellik ana kameramız f1.8 diyafram açıklığında HDR ve AIS'i de destekleyen güzel bir kamera. İkinci kameramızda 12 megapiksellik ultra geniş açı ve 5 megapiksellik makro çekim kameramız da bulunuyor. Açıkçası 3 kameramız da orta segment bir cihaza göre gayet başarılı sonuçlar verebiliyor. Özellikle çok karanlık olmayan sahnelerde kaliteli fotoğraflar çekebiliyoruz. Ama video kısmında bu cihaz bizi biraz üzebiliyor. 4K 30 kareye kadar çekimler yapabiliyoruz ama OIS zaten yok. AIS de çok iyi çalışmıyor. Bundan dolayı gerçekten videolarda titremeler oldukça fazla. Eğer video tarafına ağırlık veriyorsanız bu cihazı almanızı kesinlikle önermem. Fakat dediğim gibi fotoğraf çekim kalitesi olarak renklerin canlılığı olsun, kontrast oranlarındaki doğruluk gerçekten iyi seviyede. Ön kameraya baktığımız zaman da burada 32 megapiksel HDR ve portre modunu bize sunabilen güzel bir kamera önümüze sunulmuş. Dostlar açıkçası
açıkçası Galaxy M52 genel kamera paketi itibariyle beklentileriniz çok yüksek değilse memnun edecek düzeyde diyebilirim. Batarya tarafında ise 5000 mAh'lik bir batarya önümüze sunulmuş. Hızlı şarj desteği olarak da 25 Watt'lık bir desteğimiz bulunuyor. Ama kutu içeriğimizden maalesef ki 15 Watt'lık bir adaptör çıkıyor. Bu adaptör sıfırdan 100'e 2 saat civarında şarj edebilse de zaten tek şarjla bir günü rahat rahat çıkartabiliyoruz. M52 5G ile oyun oynasanız da en azından akşama kadar, yani 9-10'a kadar rahatlıkla götürebiliyor. Batarya olarak memnun kaldığımı belirteyim. Hoparlör kısmında maalesef ki mono hoparlörle geliyor ve bu hoparlör beni hiçbir anlamda tatmin etmedi. Ses yüksekliği de çok iyi değil. Ses kalitesi olarak da başarılı olduğunu söyleyemem. Android 11 ve One UI 3.1 ile gelen M52 yazılım tarafında ise kesinlikle başarılı. Samsung'un son güncellemeleriyle de arayüz oldukça stabil bir hale geldi. Teknik açıdan da RAM optimizasyonu gerçekten iyi bir şekilde yapılmış. Yani arka planda çok fazla uygulama açık bıraktığımızda da telefonumuzda bir yavaşlama olmuyor. Ben genel olarak Galaxy M52'nin vermiş olduğu performanstan oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Yoğun kullanımlarda da Galaxy M52 gerçekten uygun bir cihaz. Gün içinde telefonu elinizden düşürmüyorsanız da hız olarak olsun, batarya açısından olsun her türlü işinizi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Gün içinde kesinlikle yarı yolda bırakmıyor. Ayrıca oyuncular için de ekran büyüklüğü, panel kalitesi, tepkiselliği ve performansının da gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Ben bu cihazdan gayet memnun kaldım, ancak kimler için uygun, almak mantıklı mı? İsterseniz son değerlendirme kısmına geçelim. Dostlar, şimdi Galaxy M52 ile ilgili son bir değerlendirme yapalım. Galaxy M52 şu anda 5600 TL bandındaki fiyatıyla rahatlıkla alınabilecek bir cihaz. Ama kısaca tüm artı ve eksilerinden de bahsedeyim. Batarya olarak bir gününüzü, hatta 1,5 gününüzü de rahatlıkla çıkartabiliyor. Ekran kalitesi gayet yeterli. Performans olarak da amiral gemisi bir cihazı fiyatına oranla düşündüğümüzde aratmayacak seviyede gayet hızlı, tepkisel bir deneyim veriyor. Ancak ekran boyutu ve kasa boyutu gerçekten büyük. Tek elle kullanımı da gerçekten zor. Hoparlör kalitesi de kesinlikle istediğimiz seviyede değil. Suya ve toza karşı da herhangi bir dayanıklılığın olmaması M52'nin eksi yönlerinden diyebiliriz. Ancak şu anda bir amiral gemisi cihaz almak istediğinizde en az 15.000 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu fiyatları düşündüğümüzde Galaxy M52 hem fiyatı hem de sunduklarıyla eksilerini kapatmayı başarıyor. Ayrıca M52'nin 5G, Wi-Fi 6 gibi güncel kablosuz bağlantıları desteklemesi de en önemli avantajlarından. Yani özetle hoparlör kalitesi olarak üst düzey bir beklentiniz yoksa, malzeme kalitesi yönünden de premium bir cihaz aramıyorsanız, suya ve toza karşı dayanıklılık da çok önemli değilse, zaten telefonu kılıfla ve dikkatli bir şekilde kullandığınız zaman bununla ilgili de herhangi bir problem yaşamazsınız. Bunların haricinde çok yüksek bir bütçem yok ama bir telefon aldığımda uzun ömürlü kullanmak istiyorum diyorsanız da M52 bu yönde gayet iyi bir seçim olacaktır. Peki sizler Galaxy M52 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce alınır mı, alınmaz mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Eğer M52 kullanıyorsanız da cihazla ilgili görüşlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Son olarak videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.